yıldırım var. Dikkatli yürü, yerler kaygan olabilir. Baba. Oğlum. Yağmur Bir anda kış geri geldi. Evet. Baksana deniz nasıl çorba gibi çaykalanıyor. Söyle. İçi küçük. Küçücük. Yani içi yok gibi de o böyle kabin gibi düşün. Öyle. Yatak var mı? Yatak yoktu çünkü küçük bir yer. Evet. Baksana dondurma teknesi var. Çıkalım eve. Oraya paket göndeririz ama seni gönderemem. Olmaz mı acaba? Evet. Ben de böyle Bodrum'a gelmiş gibi böyle bir havaya girmişim. Böyle bir şeyler taktım. Yaz gelince takıyorum. Bazıları soruyor bu taktıklarının bir anlamı var mı diye. Hiçbir anlamı yok. Tamamıyla böyle hava olsun diye. Yani hava olsun diye derken sonuçta herkes kendine göre kendine ayrı bir hava versin diye taktığı, kendine uygun gördüğü bazı böyle materyal şeyleri vardır. Kullandığı, taktığı eşyalar. Benim de böyle işte deri bileklikler, işte boncuk şu şekilde şöyle ip örgülü. Bunu bir abimiz hediye etti. Kendisi örüyor. İşte böyle kolyem, işte diş var burada. Burada taş. Burada böyle deri bu. Yaprak görüntüsü verilip şuraya da bir tane bir taş takılmış. Böyle bir hava versin diye taktığım şeyler. Üzerimde de böyle buraya uygun böyle bir tişört. Böyle ben de bir tatilci havasına gireyim dedim. Videonun başlığında da görmüş olduğunuz gibi yani Bodrum'un aslında korkulacak bir yanı yok. Sadece dikkat etmeniz gerekenler. Bu normalde bu dikkat etmeniz gerekenler günlük hayatımızda da olması gerekenler. Her yerin kendine göre bir şeyi vardır. Böyle kötü yanları vardır. Yani kötü yanları da demeyeyim de kendine göre bir sorunları vardır. Bunları bilmekte fayda var. Tabi buraya tatile geliyorsunuz. Bir iş koşturmacasının içinden geliyorsunuz. Yani hani sonuçta burada tatili geçireceksiniz. Tatilçiliğe dönüşmesin. O yüzden de böyle bir uyarılarda bulunmak için böyle bir video yapayım dedim. Biraz önce İsmet'i aldım okuldan. Okuldan aldıktan sonra dedi ki ben tost yemek istiyorum dedi İsmet. Kumbahçe'ye gittik. Orada tost sipariş verdim. Onu yerken zaten hava böyle kendini belli ediyordu. Yağmur yağacaktı.
yavaş yavaş ben geliyorum diyen bir havası vardı. Ardından bir yağmur başladı. Yani fırtına bir anda yağmuru getirdi desem yeridir. Tabii bir anda yağmurun yağması, tabii herkes her şeyi yaz konseptine göre hazırladığı için bir anda her yer böyle dağıldı. Plajlar falan boşaldı. Oradaki işletmeler çoğunluğu biliyorsunuz. İşte masa sandalyeleri var, o minderler falan var. Olduğu gibi her şey ıslandı. Çünkü bir anda bastırdı yağmur. Tabii böyle yağmurdan zarar görenler de oldu. Ama böyle belli dönemlerde yapıyor bunu. Hep bilinen bir şey aslında bu. Ama bazen yağmaz diye düşünülüyor. Önlem falan alınmıyor. Böyle de bir hava oldu yani. Belki onu ben bu videonun başına koymuş olabilirim. Onu da izlemiş olmuşsunuzdur. İzlemediyseniz de zaten hemen akabinde de bunu koyarım. Yani editlerken zaten bunlar ortaya çıkıyor. Nasıl editleyeceğim? Başlayayım o zaman. Öncelikle böyle bir sıralayayım size. Ben zaten şöyle hem burada yaşananlardan dolayı ben hem de biliyorum bazı Bodrum'da bu sorunları. Bazı böyle ufak çaplı sorunlar oluyor. Bunları baştan bilmekte fayda var. Mesela Bodrum'a geldiniz. Herhangi bir yerde yemek yediniz. Ya da işte bir barda eğlendiniz falan. Ödeme yapıyorsunuz. Eğer ki post cihazından yaptığınız zaman cihazda mutlaka tutara dikkat edin. Yani şöyle söyleyeyim. Hani slibi de aynı şekilde tutara bakın. İşte girdiniz. Aynı şekilde slibi de kontrol edin. Bunu neden söylüyorum? Çünkü örnek veriyorum, bir yerde bir bardasınız. İşte akşam eğlendiniz falan filan, kafanız iyi. İşte hesap ödeyeceksiniz. Bazı yerlerde hesap sonradan alınıyor. Bazılarında da peşin alınıyor. Tabii o anki o yoğunluğa göre, duruma göre, eğer ki bir masa oturduysanız, şişe falan açtırdıysanız herhangi bir şeyde o hesap sonradan alınıyor toplu bir şekilde. Tabii ya da peşin dahi ödeseniz o anda, örnek veriyorum, 4.000 lira dediniz mesela bir hesaba, 4.000 lira biliyorsunuz. Yanlışlıkla onu kesen kişi bir sıfır basmış olabilir. Yani siz o anda 40.000 lira da ödemiş olursunuz. Buna dikkat edin. Bu şekilde mağdur olanlar var. Yani tabii bunu en çok yaşayanlar, yani Türkler de yaşıyor da yabancılar daha çok yoğunlukta. Özellikle böyle alışverişlerde falan. Bunlara dikkat edin. Yani gittiniz bir yere, yediniz içtiniz, muhakkak post cihazında o tutarın, yani size söylenen, yani hesabı uygun olup olmadığını görün. Yani 3600 mi yazıyor? Orada da 3600 mi yazıyor? Tamam. Bir sıfır yanlışlıkla basılmış olabilir. Bazısı diyor bunu yanlışlıkla değil, bunu kötü niyetli yapanlar da var diyor, ama onu ben bilemem. Ama bunlara da dikkat edin. Çünkü siz bu önlemi alırsanız zaten onların kötü niyeti havaya kalmış olacak. Bunlara dikkat edin. Tabii herhangi bir oturacağınız yere bir başka uyarım da, fiyat listesine muhakkak bakın. Yani dışarıdaki yazılan fiyata bir bakın. Ona göre de size gelen işte ödeme geldiğinde önünüze koyuyorlar. Orada zaten fiyatlar falan yazıyor, yazdınız. Yani oradaki kapıda yazanla oradaki yazan eşleşiyor mu? Onları da kontrol edin derim. Fiyat listesi olan yerde muhakkak fiyatlara bakın. Fiyat listesi olmayan yerlerde de muhakkak fiyatı sorun. Yani ne yiyeceğinizi söyleyin. Ona göre ne tutacağını söyleyin. Ona göre masaya oturun. Birinci uyarım bu. Yani öncelikle buna çok dikkat edin. Burada genelde çok yaşanan bir olay. Yani bunu bizzat benim yakınımda yaşadı. Bir arkadaşlarla bara gidiyorlar. Orada bir şeyler söyleniliyor. Hesap ödüyor. Bir bakıyor ki söylenen tutarla çekilen tutar farklı çekilmiş. Tabii yapacak bir şey yok. Ertesi gün gidiyor. Diyor ki böyle böyle ben diyor ki siz, evet diyor, doğru, o hesap diyor o kadar tuttu diyor. Biz diyor size söyledik diyor. Geri dönüş olmayan durumlar meydana geliyor. Aynı şekilde bir yerden bir alışveriş yapıyor yabancı. O da aynı şekilde sonradan fark ediyor ki tutarın fazla alındığını, gidiyor orada rehberle birlikte
Tabii dükkan sahibi diyor ki hayır diyor, o kadar alışveriş yaptı zaten diyor. O geldiğinde diyor sarhoştu diyor. Demek ki diyor aldığı paketleri diyor bir yerde unutmuş diyor. Zaten diyor o kadar diyor alışveriş yaptı diyor. Bunlar da yaşanıyor yani. Bunlara dikkat edin derim. Bir diğer hususa geçelim şimdi. Bir de kişisel eşyalarınız, yani böyle çantanız, cüzdanınız, bunları ortalık alanda bırakmayınız. Yani dikkat ediniz. Her ne şekilde olursa olsun aracınızda dahi bırakmayınız. Bu güvenliğinizi sağlayın. Yani örnek veriyorum, dağın tepesine dahi gitseniz, örnek veriyorum burada yaşanıyor. Dağın tepesinde bir tarihi bir yer var. Oraya gidiyorlar. Hem yürüyüş hem tarihi eseri gezmek mahiyetinde. Dağın tepesi diyorsunuz. Araç diyorsunuz ki burada ne olabilir? Eşyalarını oraya, kişisel eşyalarını bırakıyorlar. Cüzdanlar, işte kameralar, telefonlar neyse bırakıyorlar. Sonra geri geldiklerinde bir bakıyorlar ki cam patlatılmış, araç olduğu gibi soyulmuş. Hiçbir şeyleri kalmamış. Bununla karşılaşıyorlar. Bunlara çok dikkat edin. Yani her zaman o eşyalarınız gözünüzün önünde olsun, yanınızda olsun. Kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde onları muhafaza edin derim. İkinci hususum da bu yani. Bir diğeri de burada Bodrum'da trafik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir trafiğin yoğun olduğu saatler var. Bir de trafiğin yoğun olmadığı saatler var. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde kaza olabilir. Trafik yoğun geçebilir. Biraz çile çekebilirsiniz. Ama güvenli bir şekilde bir yerden bir yere geçiş yaparsınız. Sakin eğer ki trafikte, yani trafiğin açık olduğu saatlerde de kazalar çok oluyor. Yani insanlar o trafik açık olduğu için özellikle gece saatlerinde ve sabah saatlerinde aşırı hızdan dolayı bu kazalar gerçekleşiyor. Bunlara da çok dikkat edin. Yani örnek vereceğim. Gece saat 2'de bu trafikte ben güvenli bir şekilde giderim demeyin. O saatlerde müthiş derecede çok süratli araç kullananlar oluyor ve çoğunluğu da alkollü oluyor. Bunlar sık sık karşılaştığımız durumlar. Bunlara da çok dikkat edin. Yani ben istediğim kadar çok dikkatli kullanıyorum, ben çok iyi şoförüm dahi deseniz muhakkak o saatlere dikkat edin derim. Çünkü gerçekten son zamanlarda bu yani şöyle söyleyeyim. Sizin o bir kaza, yani gelip birinin size çarpması sizin bir gününüzü olduğu gibi götürür. Yani tatiliniz tamamıyla bir günü o işlemlere ayırmış olursunuz. Bunlara da dikkat edin. Özellikle dediğim gibi yani trafiğin yoğun olduğu saatler tamam biraz çile çekiyorsunuz ama trafik yavaş akıyor. Yani herhangi bir kaza da olsa ölümlü bir kaza gerçekleşmiş olmuyor. O saatlere dikkat edin. Kargaşaya, kornaya bilmem neye onlara da hiç girmeyin. Gerek yok. Haklı olsanız bile şuna emin olun. Yani haklı olduğunuz yerde bile mağdur olursunuz. Yani onu söyleyeyim. Haklı olmaya çalışmayın. Gidin yani evinize gidin. Bunu diyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim. Aynı şekilde hani yaya olarak da motosikletlilere çok dikkat edin. Yani burası ara sokak deyip mesela çocuğunuz varsa kesinlikle elini bırakmayın. Çünkü bazen çocuklar kendini böyle ortamlarda, özellikle böyle kalabalığın, dükkanların olduğu ortamlarda kendini böyle AVM'deymiş gibi hissedip bir şekilde bir yerden bir yere fırlıyor. O esnada da orada motor süratli bir şekilde geçmiş oluyor ve çocuğa çarpma oluyor ya da size aynı şekilde. Bunlara da dikkat edin. Yani motosikletli sürücüler bazen gereğinden fazla hızlı kullanıyor şehrin içerisinde. Bunlara da dikkat edin diyorum. Bir de şimdi tatile geliyorsunuz. Dikkat edeceğiniz bir şey de o tatil havasının verdiği atmosferle işte denize gideyim, yüzeyim, edeyim falan diye böyle bir acele içerisine giriyorsunuz. Tadını çıkarayım istiyorsunuz. Her zaman dikkat edin denize gireceğiniz yerlerde. Özellikle bir akıntıyı kontrol edin. Eğer yüzme, yani şunu söyleyeyim, yüzme biliyor dahi olsanız akıntı sahilin tersine doğru bir yere doğru akıyorsa
Ayağınıza kramp girmeleri anında sizi akıntı sürükleyebilir. Açığa gidersiniz. Öyle havalarda da dikkat edin. O akıntıyı falan kontrol edin. Derinliği bilin. Eğer ki yüzmeyi bilmiyorsanız bunlara çok dikkat edin. Sığ suları önceden bir kontrol edin. Yani suyu kontrol etmeden kesinlikle balıklama, işte çivileme, herhangi bir atlamalar yapmayınız. Çünkü Bodrum'da yer yer değişiyor deniz. Yani bir yerde böyle bir anda suya düşüyorsunuz, bir yerde de yürüyorsunuz. Bir türlü batmıyorsunuz. Her denizi aynı zannetmeyin. Yani ben burada balıklama atlıyorum deyip şurada da balıklama atlayabilirim diye sakın böyle bir hata yapmayın. Her zaman suyu kontrol edin. Özellikle deniz şakaları yapmayın. Yani kazaların çoğunluğu, yani sakat kalmaların çoğunluğu denizde yapılan şakalardan meydana geliyor. Bunlara da dikkat edin diyorum. Bir de Bodrum'un güneşi bayağı bir yakıcı oluyor. Çok böyle güneş çok dik tepedeyken o saatlerde çıkmayın. Kesinlikle yani çıkmayın. Hiç farkında olmadan güneş çarpar, vücudunuz yanar. Özellikle buna çok dikkat edin. Normal anlamda ya ben bir an önce bronzlaşmak istiyorum diyorsunuz ama şuna inanın, güneş görmeseniz bile o esen rüzgarla, o sıcaklıkla rahatlıkla bronzlaşıyorsunuz. Yani o esen rüzgar dahi, o Bodrum'da zaten Bodrum'un genel yapısı beyazdan oluştuğu için o yansımalar, o sıcaklık insanı bronzlaştırıyor. Bunu da bilin yani. O sıcak havalarda özellikle çıkmayın yani öğle saatlerinde. En güzel saatleri sabah saatleridir. Ha, videolarımda da görmüşsünüzdür böyle o sabahın o sakinliği, o denizin o durgunluğu gerçekten güzel oluyor. Akşam saatleri de güzel olur. Akşam saatleri de. Onu da değerlendirin. Hem artık güneş batışa geçmiş oluyor. Sıcaklık biraz daha kırılmış oluyor. O saatlerde güzel oluyor gün batımı da. Bunları değerlendirin derim. Tabii yazın gelmesiyle orman yangınları da bir artış oluyor. Bunlara çok dikkat edin. Herhangi bir yerde böyle bir ateş falan yakmayın. Hem size hem çevrenize zarar verir. Aracınızı özellikle herhangi bir yere koyacağınız zaman böyle otluk, kuraklık yerlere koyarsanız bile gözünüzün önünde olsun. Yani aracı orada bırakıp terk edip gitmeyin. Olası bir yangında aracınız orada zarar görebilir. Bunlara da dikkat edin. Bu arada da bol su tüketin. Çünkü farkında olmadan vücut sürekli sıvı atacak. Yani hiç farkında olmuyorsunuz. Yani terlemeseniz bile vücudunuzdan bir şekilde sıvı eksiliyor. Bol bol su için. Zaten vücut istiyor onu zaten. O suyu. Tuz kaybı yaşarsanız tuzunuzu da dengeli bir şekilde alın. Bunlara dikkat edin. Ha şunu da söyleyeyim. Bir yere gittiniz, bir mekana. Güzel yiyorsunuz, içiyorsunuz. Böyle eğleniyorsunuz. Yan masada böyle bir tartışma çıktı. Bir husumet var. Bir olay oldu diyelim. Orada merakla durup beklemeyin. Yani bir an önce, çünkü işletme sahibi ya da herhangi birisi onları ya buraya kalkın falan demeyecekler. Zaten olay daha da çok alevlenir. Bulunduğunuz ortam giderek artık huzursuzlaşıyordur. Bir an önce oradan çağırın. Biz kalkacağız. Burada nahoş bir durum olacak deyip hesabımızı alın. Biz burayı terk ediyoruz deyin. Yani terk ediyoruz deseniz daha da iyidir. Terk ediyoruz deyin ve oradan kalkın gidin. Çünkü öyle yerde neyin ne olacağı belli olmuyor. Bir anda böyle çıkan kavga karmaşada siz de zarar görebilirsiniz. Onlara da çok dikkat edin. Yani herhangi bir böyle bir kaos oldu. Ne oluyormuş falan filan diye gitmeyin. İnanın gerçekten bir anda her şey böyle silahlar milatlar patlayabilir. Çünkü o denli artık insanlar da bir öfke kontrolü kalmamış. Bir an önce böyle vurdu, kırdı, parçalayayım, edeyim, yıkayım, edeyim şeyine düşmüş. Buna dikkat edin. Zaten bir önceki videoda da bunu söylemiştim, dile getirmiştim. Buna dikkat edin. Ya durmayın orada, kalkın gidin, hiç huzurunuzu bozmayın. Gidin daha sakin bir yerde oturun. Keyfinize bakın. Evet. Yani
Böyle aslında bilinen şeyler bunlar da. Öyle gene uyarıyorum. Aklınızda kalsın diye. Yine bak böyle hep aklıma geldikçe söyleyeceğim. Mesela buraya geliyorsunuz. Ben burada pansiyon bulurum, işte kalacak yer bulurum diye geliyorsunuz. Hele yüksek sezonda bu biraz daha sizin için yüksek tutarda olabilir. Yani ben gelirim burada pansiyon bulurum dediğiniz zaman Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında pansiyon, otel fiyatları yani konaklayacağınız yerler oldukça yüksek oluyor. Çünkü o aylar yoğun, o geçen zaman yani hani derler ya arz talep meselesi gibi. O aylarda tabii fiyatlar yüksek olabiliyor. Buna dikkat edin. Yani önceden alın, yerinizi ayırtın, ödemeyi kesinleştirin, ona göre gelin. Ama bazısı işte tatile çıkıp çıkmayacağı tam kesin olmadığı için sonradan tabii bakıyor, yer bulamıyor. Tamam diyor, ben giderim diyor, yer bulurum diyor. Geliyor Bodrum'a. Tamam güzel yer buluyor ama yani normalde olması gereken, örnek veriyorum, pansiyon fiyatı 4.000 lirayken 7.000 lira diyorlar. Yani örnek veriyorum, ben hani tam rakamları, net rakamları bilmiyorum da bu rakamlar çıkıyor karşınıza. Tabii bu da o tatilinizi çadıra çevirebilir yani. Bir bakmışsınız çadır alıyorsunuz. Onun gibi bir şey oluyor yani. Yaz tatili, paranın katili. Yaz tatili, paranın katili diye bir şarkı var. MFÖ'nün şarkısı bu. Size de hatırlatmış oldum. Evet, gelelim sokak lezzetlerine. Tabii Bodrum'a geldiğiniz zaman ilk başta yemek yiyecek yer ararsınız. Dersiniz ki ben nerede ne yiyeceğim deyip ne yapıyorsunuz? Hemen internette bakıyorsunuz. İnternette işte puanlara, yorumlara göre ha bak burası iyiymiş, burası iyiymiş diyorsunuz. Yani şu da bir gerçek. Yani o puanlar bazen bot hesapta olmuş oluyor. Ya daha dün açılmış bir dükkan. Bir bakmışım 5 puan almış. Yorum. İşte yorumlar hepsi birbirine benzer. Yani bot hesap gibi bir hesap ya da ya şuraya bir yorum yaz diye dedirterek böyle zorla birilerine söylenilmiş. Ya da oraya gidiyorsunuz, bir şey yiyorsunuz. Ya buraya mükemmel şunu yaz deyip böyle yorum isteklerinde bulunuyorlar. İşte buna göre bir yorumla bir puan büyütmüş oluyorlar. Ama baktığınız zaman da o puanlar, o yorumlar o yediğiniz dönerin, örnek veriyorum, lezzetini karşılamıyor. Yani bu muymuş döner, 5 yıldızlı döner bu muymuş diyorsunuz yani. Buna çok dikkat edin. Yani şunu da söyleyeyim, belli yerler vardır Bodrum'da. O yerlerde yemeğe dikkat edin. Ha burası ucuzmuş deyip yerseniz eğer gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Çok böyle sirkülasyonu olan bir yerde de ben mesela Bodrum'da çok yaşanan olan bu sağlıkçı bir arkadaşım var. Sürekli gıda zehirlenmesiyle ilgili gelen oluyor ona. Ve burada birçok mekan da gıda zehirlenmesi yaşanmış. Ve bu çok sirkülasyon olduğu yerde hijyen ve şey aramayın arkadaşlar. O yoğunlukta tamamıyla her şey kaotik bir durumda gerçekleşiyor. Buna da dikkat edin. Ya böyle bilinen yıllardan beri bilinen yerler var. O tarz yerleri yani temiz çalışan yerleri tercih edin. Zaten kendini belli ediyor. İşte çalışanıyla olsun. Yani her şeyle bir şekilde kendini belli ediyor. Oradaki oturan insan profiliyle orada yemek yiyip yiyemeyeceğinize karar veriyorsunuz. Bunlara da çok dikkat edin. Yani göz önünde bulundurun. Zaten bazı marka yerler var. Örnek veriyorum. İsim marka olan yerler var. Bakıyorsun orası curcuna. İşte kalabalık yer diyorsun. Gidiyorsunuz orada oturuyorsunuz. Siparişinizi veriyorsunuz. Yemeğinizi yiyip kalkıp gidiyorsunuz. Tamamıyla işte garson siparişinizi getiriyor. Yiyorsunuz, kalkıyorsunuz. Bazı yerlerde de şöyle dükkanı bizzat dükkan sahibi işletiyor. Onunla hem muhabbet ediyorsunuz hem sohbet ediyorsunuz. Öyle ortamlar da var. Ben daha çok böyle hani sohbet edebileceğim gittiğim zaman belli yerler var. Nasılsın? Hal hatır sorma anlamında. Öyle yerleri daha çok tercih ediyorum. Hani rahat edebileceğim. Yani sohbetin dahi olmasa
bildiğim yer. Beni de profil olarak da tanıdıkları için de rahatlıkla orada hal hatır sorabiliyorum. Bir ufak da olsa bir muhabbetimiz oluyor. Çalışan dahi olsa. Ama dediğim gibi ben daha çok böyle işin başında, işin sahibi olan işletmeleri daha çok seviyorum. Seda ile hep o tarz yerlerde gittiğimiz zaman yemek yiyoruz. Hatta Serkan abimiz var. Geçen gün tatildeydi. O yurt dışındaydı. Artık dükkanı açtı o da. Ona hamburger yemeye gideceğiz. Bakalım herhalde önümüzdeki günlerde gideriz. Belki orayı da sizlere paylaşırım. Özledik gerçekten hamburgerini. Yani şunu söyleyeyim. Neredeyse yaz bitti. İşte kışın kapattı. Bu zamana kadar hamburgerini özletti gerçekten. Onu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi yani bunlara çok dikkat edin. Çünkü böyle çok şeyler oluyor. Yani hani günü kurtarma çabasında olan insanlar var. Yani günü geçireyim deyip de böyle güzellemeler yapıp insanları kandırma yöntemiyle günü kurtarmaya çalışan insanlar var. Yok değil. Bunlara da dikkat edin derim. Başka da öyle düşünüyorum aklıma gelirse yani. Evet. Anlat anlat bitmez. Gez gez de bitmez. Yani Bodrum gerçekten yarımada olaraktan çok geniş. Yani mahalleleriyle olsun, köyleriyle olsun çok büyük bir alan. Gez gez bitmez. Koyları mesela. Yani o kadar çok koyları var ki birçoğunu birçok koyu kaybettik. İşte oteller yapıldı, rezidanslar yapıldı. İşte bazı siteler yapıldı. Ama gene bayağı bir koyumuz var. Tekne turlarına çıkın. Çok güzel yerler göreceksiniz tekne turunda. Belli yerlere gidin. Yani böyle belli saatte çıkan tekne turları var. Belli saatte çıkıyorlar, belli saatte dönüyorlar. Bunları değerlendirin. Yani bir tek merkezden ibaret değil. Yani şu an benim bulunduğum yerden ibaret değil. Şu aralar birçok videomda hep bu merkez var. Bulunduğum bölge Kumbahçe Mahallesi. Ama çok geniş adeta bir çevresi var Bodrum'un. Ya gez gez bitmez. Tarihi yerleri oldukça geniş. Aynı zamanda ara sokakları da çok güzel Bodrum'un. Çok güzel ara sokaklarda yürüyüp hele ki böyle belli saatlerde sizi sıcaktan etkilemeyecek saatlerde o ara sokaklardaki o kuş cıvıltıları gerçekten bir melodi gibi diyebilirim yani insanı rahatlatır. Birçok sokağa böyle denize çıktığı zaman çok güzel olur. Sokaktan girersiniz öyle bir anda kendinizi deniz kenarında bulursunuz. Öyle çok güzel ayrı bir atmosfer var Bodrum'un tadını çıkarın derim yani. Güzel yer. Sonuçta buraya tatile geliyorsunuz. En iyi şekilde değerlendirin. Çünkü geldiğiniz yer ya yani bulunduğunuz belki de çalışıyorsunuz, belki de çalışmıyorsunuz bilmiyorum ama o iş temposundan kalkıp geliyorsunuz. Burada hiç olmazsa biraz daha sakin, yavaş, keyifli geçirin. Yani oradaki yaptığınız koşturmacayı, telaşı, stresi buraya taşımayın. Burada relax olun, sakin olun. Keyifli anların tadını çıkarın. Yani her andan keyif alın derim yani. Böyle de bir video oldu. Birazdan biz İsmet'le Yalıkavak'a geçeceğiz arabayla. Seda pazarda o yavaş yavaş toplanmaya başlayacak. Biz de buradan yavaş yavaş çıkacağız. Sonra arabamıza yükleyeceğiz. Biliyorsunuz zaten oldukça yorucu bir şey ama biz keyif alıyoruz. Bir de bizi seven var, müşterilerimiz var, takipçilerimiz var. Geliyorlar bize. Sizler aynı zamanda bize yazıyorsunuz. Bize motive verecek böyle mesajlar yazıyorsunuz, yorumlar yazıyorsunuz. Çok muhteşem. Bir de aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeceğim. Bunu unutmayayım. Şimdi bir şekilde bana ulaşıyor. Yani bir yerde telefon numaralarım yazıyor. DM'den yazan oluyor. Ya bizim adresimiz belli olduğu için insanlar bize rahatlıkla ulaşıyor yani. Hemen bizi buluyorlar yani.
Yani şöyle isteklerde bulunuyorlar. İşte biz geleceğiz, bildiğiniz, tanıdığınız pansiyon, işte ev, kiralayabileceğimiz ev var mı diye. İnanın gerçekten bununla ilgili yardımcı olamıyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Ya normalde tanıdık pansiyon arkadaşım var, yani tanıyorum. Ama ya şu pansiyonda kalın ya da burası olur gibi, ben biliyorsunuz videolarımda kesinlikle bir öneri yapmıyorum. Yani buraya mutlaka gidin, burada konaklayın, burada şunu yiyin gibi paylaşımlar yapmıyorum. İnsanları ben yanıltmak istemiyorum. Yani insanları yanıltmak istemiyorum. Gelen buraya kişi kendi keşfetsin, kendi görsün. Tabii böyle de deyip işin içerisinden sıyrılmak istemiyorum. Bir şekilde yardımcı olacağım. Herhangi bir konu olursa bir şekilde oraya yönlendiriyorum. Tercihine kalmış bir şey. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bunu niye söylüyorum? Ben şimdi, bana sordu. Ben şu otelde kalırsın dedim. Benim önerimle gitti. O gün de o otelde bir sorun yaşadı. Yani örnek veriyorum. Orada konaklayan birisi orada bir kavga çıkarttı. Bir kargaşa oldu. Ben, ne oluyor bu sefer? Ya senin önereceğin pansiyon bu kadar olur gibi bir geri bana dönüşüm olduğu zaman bu da beni üzer. Yani o yüzden de böyle bir şeye girişmek istemiyorum. Yani siz ne demek istediğimi anladınız benim. Böyle konulara da girmek istemiyorum. Ben sadece işte Bodrum'da yaşadığım, tanıdığım, gördüğüm yerleri sizlere çekiyorum. İnsanlar buradan bazı izleyici bir şeyler çıkartıyor, bir şeyler alıyor. Ben bugün gitsem bir pansiyon tanıtsam, işte pansiyon odaları böyle, işte denize mesafesi bu, işte yakınlığı bu, fiyatları bu desem, böyle bir videom olabilir. Ama kesinlikle buraya gidin diye ben orayı önermem. Sadece bilgilendirme amaçlı olur. Siz de ona göre değerlendirmiş olursunuz. Videolarımdan ben gidiyoruz Seda ile bir yerde döner yiyoruz. Sonra bana yazan oluyor. Sizin önerdiğiniz döneri yedik diye. Halbuki önermemiştim yani. Biz buraya yazdık, yedik diye. Orada onu öneri gibi zannediyorlar ama biz normal günlük yaşantımızdan paylaştığımız bir video. Yani videolarımız zaten genelde böyle. Siz de bizi bu şekilde doğal olduğumuz için takip ediyorsunuz. Öyle bir yazıyorsunuz zaten yorumlarda da. Bu yüzden de hani kimseyi böyle yanıltmak istemem. Bir de şöyle, yani böyle oteldir, evdir, bu yerleri tanıtan ayrı bir influencerlar var. Yani gidin burada yiyin diyor. Mükemmel. Buranın su böreği mükemmel diye böyle influencerlar tanıtımı yapıyor. Ben onlardan değilim. Hatta bunu, bu hareketi yaptım. Muratça geldi aklıma. O da onu şey yaptı, söyledi. Mükemmel. Buranın döneri mükemmel. Yani böyle paylaşımlar yapanlar var. Yani tanıtıyorlar, ediyorlar. Size yani inandırıcı gelir gelmez bunu bilmiyorum. Gidersiniz, denersiniz. Ha tamam, mükemmelmiş dersiniz. Yersiniz, kalkarsınız, gidersiniz. O kadar da çok böyle şey de aramayın, böyle hani bir şey yemek yiyeceksiniz ama gerçekten de o da bir sıkıntı. Biz de bunları da yaşıyoruz bazen, bilmediğimiz bir yere gittiğimiz zaman nerede yeriz, ne yederiz diye. Onlara da biz de çok dikkat ediyoruz. Özellikle. Bunda da haklısınız. Aynı şekilde dediğim gibi işte konaklamadır. Aynı şekilde gene ev. Ben işte ev almak istiyorum. Yardımcı olur musunuz diye DM'den yazanlar da var. İşte buraya yerleşmek istediklerini söyleyen insanlar da var. Dediğim gibi ben şu anda olayın o tarafında değilim. İleride yani kanalı bir yere taşıdığım zaman, o konuların içerisinde olduğum zaman kolaylıkla size bilgi vermeye hazırım. Tabii bunda da hiçbir şekilde sizi yanıltacak, sizi zor duruma düşürecek bilgiler vermemek kaydıyla onlara dikkat ederim. Yani bir süzgeçten geçiririm. Ona göre de sizi bilgilendiririm. Bunu da böyle burada anlatmış oldum. Umarım anlamışsınızdır. Bazen böyle arka arkaya geliyor konuşmalarım. Kusura bakmayın. Yani diyeceklerim bu kadar. Ben bugün bu videoyu çektim. Aslında böyle hiçbir şey yoktu böyle video çekmekle alakalı kafamda ama videolara çok fazla ara vermek istemiyorum. Kanal çok güzel bir yere geldi. Sizleri de böyle videosuz bırakmak istemiyorum.
Böyle hemen hızlı sizlere video çekip paylaşmak için can atıyorum böyle. Umarım güzel bir şekilde bu video devam ediyordur anlattıklarımla. Birazdan yola çıkacağız. İsmet'le birlikte. Yalıkavak pazarında buluşuruz. Hadi bakalım buluşalım o zaman. Oy, Bodrum Bodrum. Bodrum Bodrum. Nasıl anlatsam nereden diye bitireyim böyle. Demeyeyim, videomuz devam etsin. Evet, yola çıktık. Tabii iş dönüşü saatler olduğu için akşam saatleri oldukça yoğun bir trafik var. Yalıkava sanırım yani yarım saat 45 dakikada anca varırız. Çünkü Baba! hastane... Efendim Ne oğlum? oluyor? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yanlar Evet. geçebiliyor mu? Tabii yanlar geçebiliyor. Oraya sarı yanıp sönüyor ya. Kontrollü bir şekilde geçebilirsin diyor. O yüzden araçlar kontrollü bir şekilde geçebiliyor ama biz bu tarafa doğru gideceğimiz için, şuraya gideceğimiz için ışığın yanmasını bekliyoruz. Orada da görüyorsun bak sarı kontrollü geç diye ikaz ışığı var. O şekilde geçebiliyorlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Kendine geldin mi biraz? Geldim. Hadi gel bakalım. Evet, Yalıkavak pazarına geldik arkadaşlar. Şimdi pazara doğru gidiyorum. Gel bana yakın gel. Oldukça yoğun trafik vardı. Tabii akşam saatleri, iş çıkışı. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Uyudu da geldi. Vallahi annem yolda az kalsın uyuyakaldı. Ay iyi yaptın ya. İyi yaptın ya. Ben de tezgah topluyorum. Hadi yardıma gelin bana. Hızlı yapalım. Bitirelim gidelim. Şimdilik şu alanda binebilirsin. Öbür taraflarda arabalar var. Dikkat et. Tamam. Buralarda dolanabilirsin. Araba var her yerde. Resmen sana Ne yaptın? Nasıl geçti bugün? Değişik bir gündü ya. Böyle bir duruyor bıçak gibi böyle. Kimse yok sonra oluyor. Değişik yani anlamış değilim. Havanın etkisi olabilir. Havanın etkisi. Biraz rüzgar, fırtınaydı. Değişik bir havaydı. Evet olabilir. Siz ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Yağmur yağdı. Evet. Yağmurun dinmesini bekledik. Ondan sonra da eve geçtik. Güzel, böyle değişik bir gündü bizim için de. İyi oldu Fatih'e. Evet. Değil mi anneciğim? Tabii ki. Muammer abi seni çok bekledi. Muammer abi seni çok fakir Ve- kıyafetle bekledi. Ana! Gelmedi çıkardı. tekrar takım yaptık kendine. Bir dahakine artık. Kardeşim hoş geldin. Beni çok bekledin mi? Özlettin kendini, bekledim. Harbiden bekledim. Sağlıklı bir şekilde geri döndün. Çok mutluyum. Hoş Sağ ol, geldin. teşekkür Safa ederim. geldin.
Tat ketendir o. Bugün tarz giyinmişsin. Az giyindim ama Kostüm değişikliği olmuş. kostüm değişikliği oldu ama sen gelmedin. Ben de değiştirdim de geldim. Artık bir dahakine. Geç geldin İsmet'ten dolayı değil mi? Yani İsmet'i İsmet'le birlikte gel işte. Biraz hava biraz saç. geç kaldım. hoş geldin. Tekrar. İsmet olduğu için. Halasını çağırmadık, gelmedi. Dedi ki gelmene Cumartesi gerek günü. yok. Cumartesi günü evet. Cumartesi günü oradayım. Tamam. Görüşürüz. Cumartesi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah. Sıcağı sıcağına her şey. Bir yandan toplanıyoruz, bir yandan da aklıma bir şey geldi. Şimdi yaz sezonunda buraya geldiğinizde aynı zamanda park sorunu yaşıyorsunuz. Ve tabii insanlar park edecek yer bulamadığı için belli yerlere koyuyor. Yani bakıyor herkes koyuyor, demek ki bir şey olmuyor diyor. Özellikle mesela bizim bulunduğumuz evin hemen karşı caddesinde park edecek alan, yer bulamadıkları için kaldırımlara park eden oluyor. Tabii daha sonra da zabıta geliyor, ceza kesiyor ve aynı zamanda çekiciyle alıp götürüyorlar. Bunu hem zabıta yapıyor hem de polis yapıyor. Bunda da bilginiz olsun. Yani herkes koyuyor deyip de bir yere aracınızı koyarsanız, park edilmeyecek bir yere, daha sonra da onunla uğraşırsınız. Yani geliyorsunuz, aracınız yok ortada. Daha sonra arıyorsunuz, işte araç nereye çekildi, işte onu otoparka çekiyorlar. Gidiyorsunuz oraya, para ödüyorsunuz. Hem çekici hem park ücreti gibi. Böyle de bir süreç oluyor. O da tabii sizin tatilde bir zaman kaybınıza yol açıyor. Bunlara da dikkat edin. Yani çok böyle trafiği engelleyecek ya da birilerini engelleyecek yerlere aracınızı park etmeyin. Hem ceza yersiniz hem de aracınız çekilir. Bunu da hatırlamışken, hani aklıma gelmişken hatırlatayım dedim. Evet, pazarı topladık. Yola çıkıyoruz değil mi İsmet? Evet. Anne önden gitti. O tabi sabah erkenden motorla geldiği için o şimdi eve varmak üzeredir. Biz de toparlandık, çıkıyoruz şimdi İsmet'le birlikte. Gitmeden önce seni bir göreyim dedim. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Var mı bir diyeceğin? Bitirdin mi? Bitirdim. Canın sağlığı kardeşim. Kendine dikkat et. Tamam, sen de dikkat et, böyle bak yukarılara akşamlar çıkıyorsun. nasıl? Efendim? Yukarılara çıkıyorsun böyle. Biz hep Çıkışın söyleyiz birader falan. çıkışın iyi de İnişin hızlı olmasın. inişin hızlı olmasın. Çıkışın yavaş yavaş ama inişin hızlı olmasın. Dikkat et. Sen de dikkat et kardeşim. Hadi Kendine iyi bakalım. bak. Var mı isteğin? Ben kaçayım yani. Bir şey söyleyeceğim. Var desem yapacak mısın? Abi arkamı Mesela tezgah toplayalım desem. Şener- Bak, yayınlama. Şener Şen'in bir kaçışı var biliyor musun? Hangisi? Böyle- Allah! Ay, topukları. Allah! Öyle kaçarım vallahi. Ya bizdeki formalite. Hani. Değil mi? Var Yalanlar. evet, aynen. Bu Abi- duygu bana geçti. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Dikkatli. Eyvallah kardeşim. İyi akşamların olsun. İyi akşamlar. Çıkarma ama bir dakika, bence çıkartma, terlisin. Niye biliyor musun? Tamam. Şimdi araba hareket edecek. Rüzgar çarpar, hasta olurum. Ya öyle diyorlar. Ben de tam bilmiyorum işte. Yani bilimsel açıklaması var mı yok bilmiyorum da. Herhalde vardır yani. Çünkü bayağı bir koşuşturdum. Arkadaşlarla oynadı. Bayağı bir terledi İsmet. Tabii yanımızda yedek kıyafet olmadığı için. Şimdi yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Evet. Eve dönüş yolunda İsmet'in canı hamburger çekmiş. Şimdi oraya geldik. Siparişlerimizi verdik.
Buradan siparişimizi alıp eve geçeceğiz. Evde artık İsmet onları yiyecek. Videoyu artık burada yavaş yavaş ben sonlandıracağım arkadaşlar. 87 mi? Tamam. Bir de 85 var. Tamam, onunla birlikte alayım ben. Tamam. Bir tanesi çıkmış, bir tanesi çıkmamış. Videoyu burada artık sonlandıracağım. Tabii sonlandırırken de şunu unutmayayım. Kahramanmaraş'tan hediye gönderen, yani bir sandığı daha doğrusu hazine sandığı gönderen takipçimiz Zülküf Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Yani öyle bir şey beklemiyordum. Yani Zülküf Bey dedi ki size bir hediye göndermek istiyorum dedi. Ben gerek yok. Siz dedim bizi beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Bunlar dedim bizim için bir hediye. Gerek yok. Ama ısrarla dedik sen adres gönder, ben sana hediyeni göndereceğim diye. Hediyemiz geldi. Hediyelerimiz daha doğrusu diyeyim. Çok güzel. Hepsi birbirinden lezzetli diyeyim. Hatta aradım, teşekkür ettim Zülküf Bey. İşte dondurma da göndermiş bir de. Hatta merak etmiş dondurma erimiş ama dondurma taş gibiydi yani. Hani Maraş'ın o taş gibi görünüp sakız kıvamındaki o dondurması muhteşemdi. Yedim aynı zamanda. Çok güzel. Hatta eşi paketi hazırlarken şey demiş. Acaba az mı gönderiyoruz diye. Dedim ki yani Maraş'ı göndermişsiniz siz, daha nasıl az olsun diye. Buradan da onlara sevgilerimiz, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani çok böyle mahcup mu oldum desem bilmiyorum ama böyle bir şey beklemiyorduk yani. Demek ki bu da oluyormuş yani. Takipçilerimiz bizi demek ki kalplerinde bir yere koymuş ki böyle güzel hediyeler gönderiyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynı zamanda ben tabii pazara pek fazla gidemiyorum işte İsmet'ten dolayı. Bugün halası gelme dedik. O pazardaydı bugün, Yalıkavak pazarda. Birçok böyle takipçilerimiz YouTube'dan özellikle pazara geliyorlar. Tabii adresimiz belli olduğu için. Çıktı mı? Tamam, teşekkür ederim. Tabii bizim adresimiz belli olduğu için bizi rahatlıkla buluyorlar. Tabii geldiklerinde de ziyaretimize illaki böyle bir hediyeler getiriyorlar bize. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Memleketlerinden getirdikleri bir şeyleri bizlere ikram ediyorlar. Çok sağ olsunlar. Hatta yurt dışından da gelen oluyor. Bize çikolata getiriyorlar. Özellikle Almanya'dan olsun. Yani ne diyeyim, çok yani mutluluk verici bir şey. Yani tarifi anlatılamaz. Yani getirmeseniz de olur diyeceğim ama demek ki onların da daha hoşuna gidiyor böyle hediye getirmek bizlere. O yüzden de hediyeler açığız diyeyim artık, yani ne diyeyim yani. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir takipçimizden geldi. Kahramanmaraş'tan Zülküf Bey. Zülküf Sarı göndermiş otobüsle. Sanırım içinde soğuk bir şey var. O yüzden böyle köpeğe koymuş. Şöyle bir açalım. Ben de merak ediyorum. Ne acaba? Mücadele ediyorum şu an. Baya büyük. Kesene komple rahat. Açılıyor. Oo. Bu ne? Bunlar neydi? Ana. İsmet. Sanki böyle hazine sandığı bulduk. Evet. Hazine sandığı sanki. Maraş çöreği. Cennet hurması değil mi bu? Cennet hurması. Tabii cennet hurması. Serhat bunlar ne? Burada ne yazıyor senin? Tarhana, Maraş tarhanası. Maraş tarhanası. Çıkarsana tek tek. İnanmıyorum. Bu ne? Simit TV, inanmıyorum. Var ya, ne diyeceğimi şaşırdım şu an. Cennet evi. Maraş çöreği. İsmet, ne diyorsun? Güzel. Kesenize bereket, ne diyeyim yani, ne diyeceğimi şaşırdım. Dilim Kay- tutuldu kayıt- şu an. Evet. Kahramanmaraş yöresel ürünler diye böyle tam şey yapamadım ama böyle Ya. bilmiyorum, böyle Ver bademli bakayım. bir şeyli. Bu pestil gibi bir şey galiba. Pestil. Güzel. Burada hepsi yazarsa cevizli pekmezli Burada böyle bir sucuk. soğuk zincir var. Anne. Şunu daha sonra açalım bakalım, merak ettim. Onu sonra açalım. O ne? Yöresel ürünler. Kahramanmaraş cevizli pekmezli sucuk. Biber salçası. Allah'ım ya. Bu ne böyle? Biber salçası. Pekmez sanırım. Pekmez, İsmetlik Pekmez. tas. Anne. Kedi var. Evet, kedimiz de merak ediyor. Bu sanırım Reçel mi? bala da benziyor. Tam Bal anlayamadım. olabilir. Şöyle koyalım. Evet. Anne.
Ver bakayım. Şirevi. Üzüm sucuğu. Kuru incir. Şunun olduğu tam anlayamadım. Ha, kuru üzüm değil mi? Evet. Kuru üzüm. Bunların bir yerinde sanırım yazıyor. Ha, şurada yazıyor. Üzüm sucuğu, pesti. Üzüm sucuğu, pestil, Muska, muska yok, ürün, kayısı. Kayısı mı? Oo, Bu da pul biber. pul biber. Burada da böyle Bayağı çok şey koymuş ama. yöresel ürünler. Yöresel ürünler. Burada tam açılımı var gibi. Ha, bir saniye. Cevizli pekmezli Evet. sucuk. Evet. BTS Gıda Şıra Mamulleri. İçinde o yazıyor. Cevizli. Bunu da açsana şu kutuyu da, beyaz kutuyu da. Evet, onu da açalım. Ona. Yani. Vallahi şuraya bakar mısın? Oo, bu ne? Bakalım soğuk bayağı bu. Dondurma, Dondurma. Maraş dondurma. Maraş dondurması. Maraş dondurması. Vay be, ne diyeceğimi şaşırdım. Vallahi ben de. Vallahi bir şey söyleyeyim, ben şok geçirdim. Ya böyle bir şey beklemiyordum. Beklemiyordum. Ben dedim ki sizin bizi sevmeniz yeterli, bizi takip etmeniz yeterli dedim. Yani bir şey göndermek zorunda değilsiniz. Servet abi yani lütfen yalvarırım bak yani. Yani ben sana niyet ettim diye adresi ver göndereyim. Daha sonra otobüste göndermiş. Beni aradı. Ben bir de şöyle, ben adresi verdim. Ben gönderince haber vereceğim dedi. Gözlerin doldu senin. Ana ağlayacağım. Aa, gözleri doldu arkadaşlar Servet'in. Böyle şey oldum ya bir anda, ne bileyim. Ya. Ne gerek var yani bilmiyorum da. Şimdi bizi izleyenler bizi tanıyorlar. Biz yani kendilerini tanımıyoruz. Ama şöyle bir şey. Bizi takip edenler bir yerde de bizim bir aynamız sanırım. Tabii ki de O öyle de. yüzden- Hayat öyle zaten. Evet. O yüzden de bizden bir parça alıyorlar ki kendileriyle eşleştirip bizde bu samimiyeti kuruyorlar. Oradan da zaten böyle bir yakınlık ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Takipçilerimizin şöyle bir avantajı daha var. Bizi istediklerinde gelip görebiliyorlar. Yani eğer buradalarsa bu tarafa geldiklerinde, pazardayız ya biz, hani pazardayız. Evet. Yani birçok kişiyi takip edip de onunla yakın bir şekilde buluşma imkanı olmayan insanlar da var mesela. Tabii. Yıllardır takip ediyor ama hiçbir araya gelememişler. Bizle rahatlıkla iletişim içerisinde herkes. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kesenize bereket. Ne diyelim yani. Zülküf Sarı Bey. Zülküf Sarı. Emeğinize sağlık. Özenle bu kolyeyi yaptığınız için. Ne bileyim, ne diyeceğimizi inanın şaşırdık. Ağzımızda cümleler düğümlendi. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz çünkü. İyi ki buradayız. İyi ki sizinleyiz. Ve burada olmak için de inanın çok çaba sarf ediyor Servet. Çünkü hem pazar işi hem YouTube. Ama güzel çekimler gelecek inşallah. İnşallah bakalım. Bunu herhalde bir paylaştığımız bir videonun içeriğine yerleştireceğiz. Öyle olacak. Teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum.